İşte bu dünya böyle, bu kadar kalleştir. Diyor ki ahiret var. Bu dünya rüya. Bu dünyadan sonrası ise hakikat. İnsan oruçludur, ahirette iftar eder. Bir yolcunun bir ağaç altında dinlenmesi kadar basit ve önemsiz bir süre olarak kabul edilir. Dünya insanoğlu için umduğunu bulamamanın yeridir. Neredeler onlar? İskender nerede? Dünya Fatihi, Sezar nerede? Osmanlı 600 yıllık Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler. Hepsi. İşte bu dünya böyle, bu kadar kalleştir. Ama bu dünyada hiçbir şey sonsuz değil. Bu dünyada ebediyet imkanı yok. Bu dünya ebediyet yeri değil. Boşuna üzülme, arama buralarda. Ve bu dünyayı ebedi sanarak ya da kendine ebedi olduğuna inandırarak bu dünyaya dalmak kadar büyük hata yoktur, tokatırsın. Aylar geçe, yıl çevrile, üstüme kabrim devrile, ten çürüye toprak ola, tozam hey dost deyim. Geleş ol Azrail tuta, az sıkılmaz ana ata, binemş ol ağaçtan ata, gidem hey dost deyim. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, siz de iyisiniz. Hamdolsun hocam, Allah razı olsun. İyilerle beraber olduğumuz için iyi oluyoruz çok şükür. Hocam bugün birbirinin mütemmim cüzü olan, birbirini tamamlayan dünya ve ahireti konuşacağız. Hemen ilk sorumla başlayayım. Dünya nedir, ahiret nedir hocam? Aman Nasıl Allah. algılamalıyız bunları? Aman Allah'ım. Dünya bir oyalanmadan ibarettir. Ayet-i kerime. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya için metaul gurur, bir oyalanma, bir avunma, bir bekleme yeri, bir eğlenme yeri. Eğlenme burada eğlence anlamda değil. Eyleme beni diyor Durup ya, bekleme. etme ben. Bekleme yeri. Geçti dost kervanı eyleme. Evet, o anlamda. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçer. Kimi hadislerde bir yolcunun bir ağaç altında dinlenmesi kadar basit ve önemsiz bir süre olarak kabul edilir. Ve nice mütefekkirlerde, velilerde, alimlerde ve şairlerde dünya tam da ismine layık bir şekilde deni kabul edilir ve yerilir. Günümüze hep böyle gelmiştir. Dünya insanoğlu için umduğunu bulamamanın yeridir. Hayal kırıklıklarının yeridir. Evet. Hep arzu etmenin, hep istemenin, özlem çekmenin ama ulaşamamanın yeri bu dünya. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinin meşhur ilk iki beytinden sonra dünyaya atfederek şöyle der. İlk beyti beş nevaz ney çün hikayet mikonet ez cüdayiha şikayet mikonet. Neyden dinle sana bir hikaye anlatıyor, ayrılıklardan şikayet ediyor. Ayrılıkların yeri neresi? Bu dünya. Evet. İkinci beyit Sineha hem şerha esferak tabeguyem şerhi derdi iştiyak. Ne diyor ki benim göğsüm ayrılıktan ötürü delik deşik olmuştur. Ta ki size ayrılığın ne demek olduğunu anlatabileyim. Ondan sonraki beyitlerde ne der ki beni kamışlıktan kestiler ve bu dünyaya indirdiler. Asli vatanan olan hasretten ötürü o gün bugündür demekteyim. Bu dünya özleyişin yeri, bu dünya ayrılığın yeri, bu dünya farkında olarak ya da olmayarak insanoğluna sunulmuş olan sonsuzluk hasretinin çekileceği bir yer. Bu hasret çekilmeli ki bundan sonraki gerçek, hakiki, ebedi alem ulaşılması gereken bir yer olarak karşımıza çıksın. Burada özleyeceğiz, orada kavuşacağız inşallah. Bu dünya rüya. Bu dünyadan sonrası ise hakikat. Bir uykudayız, bir rüyadayız. Tabiri visal olmasa rüya dediğin ne? Demek ki bu rüyanın bir tabiri vardır. O tabirin tahakkuk edeceği yeri ulaşabilmek için, orayı özleyebilmek için. Beytin tamamını hatırlıyor musunuz hocam? Beyt bana aittir, onun için çok fazla aklıma gelmiyor. Eyvallah. Tabiri visal olmasa rüya dediğin ne? Eyvallah. Rüyanın tabiri vuslata işaret etmiyorsa o rüyadan ne çıkar? Ne değeri var, evet. Aynı şekilde bu dünyayı da bir rüya olarak kabul ederseniz, çok büyük, külli, ebedi, sonsuz bir vuslata bizi götürmüyorsa dünya dediğin ne ki? O zaman lüzumsuz olur. Her şey son derece gereksiz olur ki boşuna Allahu Teala bir iş yapmaz. Bu dünyaya indirilmişiz. Her şeyimizden bu anlaşılıyor. Arzularımızdan, isteklerimizden, beklentilerimizden anlaşılmaktadır ki insanoğlu bu dünyanın içinden çıkan bir şey değil. Bu dünyaya dışarıdan gönderilen, indirilen bir şeydir. Nitekim Tin suresinde Allahu Teala incire, zeytine, Tur-i Sina dağına ve Medine'ye yemin ederek
Buyurur ki insanı en güzel bir kıvamda halk ettim. Bir sonraki ayet ve aşağıların aşağısına indirdim. İnsanoğlunun yaratılış serüveni budur. Bu dünya insanoğlunun sonsuzluğa doğru olan yolculuğunda bir menzil, bir uğrak yeri olarak bildirilmiştir. Öteler aleminden anne karnında bir beden elbisesi bize giydirilerek bu dünyaya salınıyoruz. Ve bu dünyada o beden elbisesini mezara bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Eyvallah. Bu dünyanın bütün şeyi bu kadardır. Hemen Mevlana Hazretlerinin bir beyti aklıma geldi. Murgı bağı melekutem niyem ez alemi hak deserizi kafesi sahte ent ez bedenem. Böyle adına beden dedikleri birkaç günlük Evet. dünyaya geldim. Aslında ben melekut bağının Evet. gülüyüm, bülbülüyüm diyor. Peki hocam, dünyayı biraz anlar gibi olduk. Mütemmim cüzü olan, yani onu tamamlayan cüz olan ahireti biraz anlayabilir miyiz? Zira ikisi birbiri olmadan anlaşılamayacak Elbette. mefhumlar. Yani Elbette. birini anlattığınız zaman aslında diğerinden de bahsetmeniz gerekiyor. Yani zıddiyet itibarıyla anlaşılır. Bu dünyada bizi üzen, inciten, dağlayan ne varsa öbür tarafta bunun merhemi ve ebedi ilacı vardır. Zaten orayı özleyelim diye bu dünyaya gönderiliyoruz. Değil mi hocam? Elbette, elbette. Oraya hazırlanalım diye bu dünyaya gönderiliyoruz. Bu dünya oranın tarlası. Keyif yeri değildir. Esas vuslat yeri öbür taraftır. Ahiret, öbür dünya, dar-ı beka, bir sürü isimleri vardır. 100.000'i aşkın peygamber böyle bir yerin varlığından haber vermişler. Böyle bir yer var, oraya sevk ediliyoruz. Oraya yönlendirilmekteyiz. Nasla sabit. Evet. Hazreti Adem'den son peygambere kadar hepsi söz birlik etmişçesine farklı zamanlarda, farklı mekanlarda gelmiş olmalarına rağmen hepsi aynı sözü söylemişler. Böyle bir yer var. Ahirete iman, böyle bir yerin varlığından emin olmak imanın gereğidir. Evet. İmanın gereğidir. Müslüman olmanın, iman etmiş olmanın altı şartından biridir. Böyle bir yerin varlığını haber veriyorlar. 4 kitap, Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim yine böyle bir yerin varlığını haber veriyorlar. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman ve Vakıa surelerinde muazzam tablolar halinde cennet bize anlatılır. Allah orayı bize tarif eder. İleride yeri geldikçe bahsedeceğiz. Ve son peygamber ki en büyük mucizelerinden biri çocukluk çağlarından itibaren hiçbir sözünün yanlış olmamasıdır. El emin olması. Evet, evet. O kadar ki daha 20'li yaşlarda kendilerine Allah'ın son elçisi olduğu henüz bildirilmemişken bütün Arapların milli gururu halindeler. Bütün Arabistan'da en imkansız, en mantıksız, en saçma bir şeyi söyleyin ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık şudur. O mu diyor? O diyorsa öyledir. Şimdi böyle bir zatın ağzından çıkan her şeye o zamanın bütün Arapları zaten inanıyorlar. O kadar ki mucizenin derecesine dikkat edin. Ebu Sufyan'dan rivayet. Mekke'nin fethinde Müslüman ve sahabi olmuştur. Mekke'nin fethine kadar peygamberimizle mücadele etti kendisi. Diyor ki Ebu Sufyan, Bedir ve Uhud savaşlarından sonra paniğe kapıldık. Baş edemeyeceğiz biz bunlarla diye düşündük. Ve Mekke'nin ileri gelenleriyle bir karar aldık. O zamanlar Şam'da olan Bizans valisinden yardım istemeye karar verdik. 10 kişilik bir heyetle Şam'a gittik. Sözcüleri de bendim diyor. Çok beli ve fasih konuşuyor Ebu Sufyan. Valinin ya da imparatorun huzuruna çıktık. Ben söz aldım ve dedim ki içimizden birisi çıktı. Peygamber olduğunu iddia etti. Bunun üzerine baba, oğul, kardeş birbirimize düştük. Savaşlar oldu, kanlar döküldü. Şu anda Medine denilen son derece stratejik bir yeri yurt edinmiş bulunuyorlar. Kervanlarımızı vuruyorlar, yol kesiyorlar ve sayıları da gittikçe artıyor. İleride sizin için de çok büyük bir tehdit olacaktır. Ey vali, bize asker verin, silah verin, yardım edin. Başka türlü biz bununla baş edemeyiz dedim. Vali ya da imparator, bazı kayıtlarda Heraklit diye geçer. Dedi ki o peygamber olduğunu iddia eden kişi yalan mı söylüyor? Haşa dedi. Bunu der demez biz onumuz birden gayri ihtiyarı ayağa kalktık ve haşa ona yalan yakışmaz dedik. Bakın bunlar düşman. Evet. Bunlar peygamberle harp etmek için müttefik arayan bir heyet.
Haşa, ona yalan yakışmaz. Ben söz aldım, dedim ki ey imparator veya vali, biz ona şair deriz, mecnun deriz, kahin deriz, sihirbaz deriz ama yalan haşa, ona yalan yakışmaz. Biz fırsat bulsak onu öldürürüz. Ve biz onunla harp ederken bile onu el-emin diye çağırıyoruz. O asla yalan söylemez. Onunla yalan bir arada olmaz. Evet. Şimdi böylesi düşmanları tarafından bile bu kadar kabul gören bir zat diyor ki ahiret var. Ve birçok, öyle bir kere de değil, birçok hadis-i şerifinde, dualarında, hutbelerinde, hitaplarında böyle bir alemin var olduğunu, Allahu Teala'nın ebedi bir alemi yarattığını, bizi de oraya sevk ettiğini Allah Resulü buyuruyor ki onun sözünde hilaf olmasın. İkinci delil bu. Ve son olarak kendi yaratılışımıza ve batini bünyemize baktığımız zaman şunu görürüz ki bütün varlığımızla biz aslında sonsuza göre yaratılmışız. Sonsuzu istemekteyiz. Geçici, fani olan hiçbir şey bizi mutlu etmiyor, bizi doyurmuyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bahseden Allahu Teala şöyle haber veriyor. İbrahim dedi ki la uhibbul afilin. Batan şeyleri sevmem. Çok müthiş bir misal. Batan şeyleri, batan, biten, tükenen şeyleri sevmem. Kalp geçici olanı sevemiyor. Ve sevdiğimiz, aşık olduğumuz, meftun olduğumuz her şeye yalancı bir ebediyet verip öyle seviyoruz. Başka türlü sevemeyiz biz. Önce yalancı da olsa bir ebediyet vehmiyle seviyoruz. Anneler bile en sevdiği varlıklar olan yavrularını öpüp okşarken onların kabirdeki hallerini niçin hiç akıllarına getirmez? Ağzından yel alsın değil mi? Tabii. Kabir çok öte hocam. Evet. Sevdiğimiz herhangi bir insanın 30 yıl sonraki halini bile Onu bile düşünmek aklımda. istemeyiz. Yani sevdiğimiz her şeye bir sonsuzluk yakıştırıp öyle Hep severiz. böyle devam edecek. Elbette. Çok Çünkü gönlümüze sonsuza hoş göre gelir. yaratılmışız. Bünyemiz bu. Yerimiz burası değil, burası gurbet. Biz sonsuza göre halk edildik. Dolayısıyla bu dünyada sevdiğimiz her şey o şeye hazin bir benzeyişten ibarettir. Bir sonsuzluk vererek, onun sonsuz olduğuna kendimizi inandırarak ancak sevebiliriz. Bir kahvaltıyı bile düşünün, sevmeden yapamayız. Evet. Arkadaşlık, dostluk, bütün aşklar ölünceye kadar diyoruz. Aslında ölmeyi falan düşündüğümüz yok. Her şeye bir ebediyet vererek ancak sevebiliyoruz. Demek ki biz aslında sonsuza göre yaratıldık. Bünyemiz bunu istiyor. Başka türlü hiçbir şey bizi doyurmaz. İsterim ama bir yar-ı baki isterim diyor ya bir büyük İslam alimi. Eyvallah. Ya da Necip Fazıl'ın çilesinden bir dörtlük aklıma geldi. Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman mademin, gökte saman yolu benim olmalı, sonsuzluk çölünde inciler benim. Devam ediyor. Biricik meselem sonsuzu bulmak diye bitiriyor. Aklıma gelmedi Eyvallah. son dörtlük. Biricik meselem sonsuzu bulmak. Çünkü insan iman etsin etmesin madem ki insandır, farkında olsun ya da olmasın sonsuza meftundur, sonsuzun pervanesidir. Ömrü boyunca sonsuzu arar durur insanoğlu. Sanat da bundan doğar. Sanat sonsuzluk hamlesi. Evet, değil mi? Sonu olan biten bir şey için sanat yapmaya da değmez zaten. Değmez değil tabii. mi? Evet. Mesela onu çok duyuyorum bazen yakın akrabalar, komşular, çocuklar gel. Hocam sanat için mi, sanat toplum için mi? Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi. Sanki başka hiçbir şey için Evet, sanat evet. olmaz. Sadece bu iki alternatif var. Hayır efendim. Hep onu söylerim. Niye ikisinden birini tercih edelim? Niye yani ikisinden birini? Sanat için derseniz, toplumu bir tarafa koyarsanız sanat olmaz. Evet. Bir beğenicisi olmadan, Tabii. bir takdir edicisi olmadan, marifet iltifata tabidir. Tabii. Bir iltifat edicisi olmadan sanat olmaz ki. Ne değeri var? Sanat toplum içindir derseniz bu da zanaate dönüşür. Asla hor gördüğüm için demiyorum, ben sanattan bahsediyorum. Sanat toplum içindir derseniz ilkokul çocuklarına kadar hesaba katacağınız için bayağılık çıkmazına düşmeniz kaçınılmaz. Peki sanat ne içindir? İşte bu noktada biraz düşünelim. Hep o örneği veriyorum, hoşuma da gidiyor. Dere kenarında çamurdan evcikler yapan küçük çocuklardan tutun, piramitleri yükselten firavunlara kadar bir taşı bir taşın üzerine koyduran herkes sonsuzluk için bunu yaptı. Bir şeyler benden kalsın. Evet. Akıp giden, geçip giden zamanı, anı, duyguyu, hissi bir an için olsun durdurabilmek, dondurabilmek. Sanat bu. Sanat bu. Mona Lisa tablosuna bakıyorsunuz. İşte nereden bakıyorsanız kadın size bakıyor. Elleri çok meşhur, çok mükemmel çizilmiş. Bakıyorsunuz o kadının da kemiklerinden bile eser yok.
çizenin de kemikleri bile toprak olmuş ama o kalmış. Demek ki sanat ne içindir? Kalıcılık içindir. Yani sonsuzluk içindir. Bütün sanat dediğiniz şey sonsuzu arama neşvesinden başka bir şey değildir. Sanatkar farkında olsa da olmasa da sanat sonsuzu arama hamlesidir. Farkında olsa da olmasa, Olmasa da. Burası mühim. Eyvallah. Hocam dünya kelimesinin etimolojisi de ilginç aslında. Biraz buna değinebilir misiniz? Çok Deni, aşağı, düşük. Yani Edani isminden diyor. Baş eğmezüz edaniye dünyayı dun için. Bakın edani, deni, dünya, dun. İştikak sanatı yapıyor ya Baki. evet. İştikak nedir hocam? İzah İştikak edebiliriz. aynı kökten türeyen farklı kelimeleri Mısra içinde beraber kullanıyor. Evet. Bakın baş eğmezüz edaniye. Edani aşağılık. Dünya, dun. Dun, dünya ve edani kelimelerin hepsi dal, nun ve ye harflerinden türemiş. Aynı kökten Buna iştikak geliyor. sanatı diyoruz. Aynı kök. Aşağılık insanlara bu düşük dünya için baş eğmeyiz. Baş eğmek de aşağı düşmek demektir. Dünyanın, deninin manası düşük, alçak, aşağı, yerle bir. Hatta daha da aşağı demek. Evet, eyvallah. Dünyanın Adından manası bu. belli aslında yani Evet. kopyayı veriyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de esfel-i safilin diye geçiyor. Aşağıların Aşağıların aşağısı. aşağısı. Evet. Eyvallah. Bu şekilde anlatılır. Şimdi hocam bir de bu konulardan bahsederken üçüncü bir aslında mütemmimciz gaflet diye bir şey var. Dünya hayatında bizlerin sıklıkla, sıradan insanların sıklıkla yaşadığı bir hal. Peki bu gaflet dediğimiz şeye düşmemek için neler yapmalı yani? Sıradan bir kul. Yani bu aslında gaflet ara ara olması gereken bir şeyken bizim hayatımızın galip unsuru olarak maalesef bugün ön plana çıkıyor. Bu gaflete düşmemek için dünya hayatında bizler neler yapmalıyız? Şimdi dünya hayatı bütün varlığıyla, çizgileriyle, renkleriyle zaten gaflet. Oyalanma diyor ya ayet-i kerimede. Oyalanma gaflet. Oyun ve demek. oyalanma. Oyalanma, Eyvallah. oyun. Bu zaten gaflet. Bizi gaflete sevk ediyor. Ve gaflet bünyemizde var olan bir haslet, bazen de rahmet. Bazen rahmet değil Evet, mi abi? gaflet olmasa kül oluruz. Evet. Bazen de Allahu Teala. Yani çok özür diliyorum. İnsan öleceği fikrini aklından çıkaramasa aklını kaybeder. Elbette, Evet. elbette. Hatta şey vardı gençliğimde, hakikaten arifi billah olan bir zatın huzurunda biraz uyku bastı beni, uyukladım. Ayrılırken nereye gidiyorsun, şimdi ne yapacaksın dediydi bana. Ben de efendim eve gidip uyuyacağım dedim, uykum geldi. Deyince bana demişti ki evladım, uyku gaflettir ama zamanımızda o bile bir rahmet. Çarşıda boş boş gezeceğine git evde yat demişti bana. Gaflet Eyvallah. bile bazen nimet olabiliyor. Evet. Hele uykusuzluk çekenler bilirler ne büyük nimettir gaflet. Evet. Bir Gaflet, hasta için. Evet, kelime manası habersizlik demek. Gafil avlanmak var ya gafletten. Evet. Haberi olmamak. Son derece gereksiz bir şeye lüzumsuz bir meşguliyetle dalıp son derece gerekli şeyleri ıskalamak demek. Gaflet bu. Evet. Bu dünyaya neye geldik biz? Bizi yaratan boşuna yaratmadı. Bütün bunları, hikmetler, her şeyi bir tarafa bırakıp oturup çer çöple uğraşmak, boş işlerle uğraşmak gaflettir. Yaratılış gayesini unutmak, insan olmak gibi bir muazzam rütbeyi göz ardı etmek ve hiç de insana yakışmayacak şekilde boş işlerle son derece kıymetli ömür sermayesini tüketmek, bütün bunlar gafletin yol açtığı felaketlerdir. Gaflet bir noktaya kadar yasaktır, yanlıştır, Gafletten nasıl uyanılır? Mezarlıkları seyredin. Mezarlıkları seyredin. İşte esas uyanılacak yer budur. İnsan uykudadır, orada uyanacaktır. Hadis-i şerif, öldüğümüz zaman uyanacağız. Bir hadiste de şöyle diyor. İnsan oruçludur, ahirette iftar eder. Şu benzetişteki mükemmelliğe dikkat edin. Bayılıyorum buna. İftar. Oruç tutulmuştur, bilinir. İftardaki o ilk lokma var ya. Eyvallah. Allah müsaade etti, ezan okundu. İlahi ikram önünüzde. O ilk lokmanın lezzeti sonraki lokmalarda yok. Değil mi? Eyvallah. İlk lokma. İnsan dünyadayken baştan sona dünya hayatı bir oruçtur. Öbür tarafta iftar edecektir. Niye? Çünkü öbür tarafta bu dünyada bizi durmadan yaralayan, üzen, bizi mustarip eden fanilik yok. İftar orada. O kadar özlediğimiz, her şeyde yalancı olarak verdiğimiz sonsuzluğun gerçeğini göreceğiz öbür tarafta. Şimdi biraz cennetten bahsetmeliyim sizlere. Dinleyicilerimizin de biraz gönlü açılsın. Evet. Allahu Teala Vakıa suresinde ve Er-Rahman suresinde tablo tablo, levha levha cennet hayatından Allah tarif ediyor cennet hayatını bize. Sadece bir ayet. Bu kadar veciz anlatılamaz. Beşer kelamı olmadığı o kadar belli ki insanoğlu olsaydı bunu diyemezdi. Nedir cennet? Allah tarif ediyor. Tek bir satır, kısacık bir ayet.
La maktuatin ve la memnu'a. Kesiklik, orada kesiklik ve yasaklık yok. Cennetin tanımı işte. Eyvallah. Biraz açalım. Ne demek kesiklik yok? Bu dünya hayatına göre şekillenmiş olan hayal alemimiz yetişmiyor oraya. Kafamız bu dünyaya göre şekillenmiş. Evet. Bu dünyada her şey kesiliyor, bitiyor, tükeniyor. Öyle bir yer ki bir kere baştan bu dünyada bizi en çok yaralayan, üzen, bizi mahveden kesiklik yok. Kesiklik ne demek? Zevk kesilmiyor. Lezzet bitmiyor. Yekpare bir an. Ebediyen. Allah kadirdir, bunu yapar. Kesiklik yok. Dedim ya az önce, iftarda bile ilk lokmanın lezzetiyle son lokmanın lezzeti aynı mıdır? Hayır. Kesiyor, bırakmıyor. Bu dünya tatmanın yeri, doymanın yeri değil. Sadece tattırıyor, Atma. geri çekiyor. Dünyanın en zevkli, en lezzetli hallerinden biridir kişinin kendi yavrusunu kucağına alıp sevmesi. Anne babalar bilirler. Ötekini ben anlatamam zaten. Biz Anne de. babalar bilirler. Ötekiler ancak yine tahmin de edemezler. Siz yeğeninizi filan seversiniz. Evet. Bir de kendi sizden olan Allah'ın sizi tezgah kılarak halk ettiği bir varlık. Kendi evladınızı kucağınıza alıp sevmek kadar lezzetli, tatlı bir şey yok. Bunun şiiri bile yazılamıyor. Düşünün. Evet. Bakın onun sevmek lezzeti, çocuğun ten kokusu, kucağınıza almanız, okşamanız, öpmeniz o lezzeti bile bırakmıyor. Birkaç sene bakıyorsunuz büyüdü. Büyüdü. Evet. O bile kalıcı Evet, değil. onu bile bırakmıyor. Yani o lezzet kalıcı değil. O bile gitti. Bu dünyada sadece tattırıyor, geri çekiyor. Peki bir çocuğa bile bir oyuncak verip bir müddet oynattıktan sonra o oyuncağı elinden alırsanız nasıl boynunu büker biliyorsunuz. Buna gönlünüz el vermez. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahu Teala niçin bunu bize yapıyor? Demek ki ebediyen vereceği bir yer var. Ya Allah yoksa bunu yapmaz bize. Bizim boynumuzu bükmekten Allahu Teala hoşlanıyor değil. Tamam, haşa. Haşa, kulunu zulmetmek için halk etmez. Haşa. Niye yapsın bunu? Demek ki o gençliği ebediyen, sonsuza kadar kalıcı bir şekilde bize sunacağı bir yer var. Ve bu yer olduğunu da bize bildiriyor. Defalarca da söz vermiştir. O ki asla vaadinden dönmez. Elçileriyle, kitaplarıyla böyle bir yer var. Böyle bir yer var, sizi oraya götürüyoruz diyor. Dolayısıyla şimdi cennet hayatı. La maktuatin, buradayız. Kesiklik yok. Ne demek kesiklik yok? Ebediyen her lokma iftardaki ilk lokma. Eyvallah. Sonsuza kadar. Allah sizin ebediyen lezzet almanıza orada izin veriyor. Ve la memnu'ah. Ne demek? Yasaklık yok. Kesiklik yok, anladık. Yasaklık da yok. Yasaklık ne demek? Engel yok, sınır yok. Engel yok, sınır yok. Bu dünya hayatına göre düşünmeyin. Bu dünya hayatında fırından alacağınız bir ekmek için bile ne kadar çok engelleri aştığınızın farkında. Bir kere sabah evden kalkacaksınız, yüzünüzü yıkayacaksınız, ayakkabılarınızı giyeceksiniz, yürüyeceksiniz, fırıncıya gideceksiniz, parayı vereceksiniz. Altı üstü bir ekmek. Alt üstü bir ekmek. Ne kadar engel koymuş. Bu dünya hayatı bu. Kafamız bu dünya hayatına göre şekillendiği için, muhayyilemiz buna göre renklendiği için o tarafı biz hayal bile edemiyoruz. Nitekim bütün büyük alimler ehli keşif olup cenneti gördüm diyenler ve Peygamberimiz diyor ki akla gelmez, hayal almaz, kalbe gelmez böyle bir şey. Yani Allah'ın anlattığı gibidir. Ama biz bu dünyaya göre düşünmüyor. Yani mesela cennet denince işte efendim bir bahçe var, 2-3 tane ağaç var, huriler var, sarayla. Bu kadarı değil cennet. Yani bu dünyaya göre elde ettiğimiz malzemelere göre biz bunu düşünebiliyoruz. Evet. Hayalimizi kuruyoruz. وَلَا مَمْنُوَةٍ. Yasaklık yok. Evet. Düşünün, sizlere verilen sayısız arzular, istekler, iştahlar 1000 kat arttırılacak ve o arzuların vuslatına karşı hiçbir yasak olmayacak. Ne istiyor? O ekremel ekremindir. Kerem etti mi böyle ediyor işte. O ekremel ekremin, ikram edicilerin en ikram edicisi. O verdi mi böyle verir. Ve her an adeta dudaklarınızı topuğunuza yapıştırıp bastığınız her yeri öpe öpe yürüseniz Allah'ım ne kadar büyükmüşsün. Ya Rabbi sen ne kadar kerem sahibiymişsin diye ebediyen hayret içinde kalabileceğimiz bir yer. Cennet böyle bir yerdir. Sadece bir ayetle, bu da bizim anlayabildiğimiz, süzebildiğimiz milyonda bir manasını söyleyebilirim. Ben müfessir falan değilim, haddim de değil. Estağfurullah. Ancak öyle bir alem ki kesiklik yok, yasaklık yok. Aman Allah'ım. Bizi en çok üzen bu değil miydi bu dünyada? Evet. En çok Bitiyor olması. perişan olduğumuz bu Kesinlikle. değil mi? Orada kesiklik yok,
Yasaklık yok. Şimdi Yunus konuşsun. Düştü önüme hubbul vatan. Gidem hey dost deyu. Hubbul vatan ne demek? Vatan sevgisi. Peki Yunus vatanından ayrı mıdır? Öyle bir yerden ayrılıp bu dünyaya gelmiş ki asli vatanı. Vallahi ayrıdır. Düştü önüme hubbul vatan. Gidem hey dost deyu. Anda varan kalur hemen. Kalam hey dost deyu. Aylar geçe, yıl çevrile, üstüme kabrim devrile, ten çürüye toprak ola, tozam hey dost deyu. Geleş ol Azrail tuta, az sıkılmaz ana ata, binem şol ağaçtan ata, gidem hey dost deyu. Şu neşveye bakın, Eyvallah. adeta evine dönüyor. Adeta bak, o kadar insanlığın titrediği ölüm, Yunus Emre'nin gözünde ne kadar tatlı bir şeydir. Halvetlerde meşgul olam, daim açılan gül olam, dost bağında bülbül olam, ötem hey dost deyu. İşte böyle bir alem. Buraya gideceğimize Allahu Teala defalarca bize söz vermiştir. Elçileriyle bildirmiştir, kitaplarıyla ferman etmiştir. En ufak bir şüphenin gölgesine bile yer yoktur. Vallahi ve billahi oraya gidiyoruz. Eyvallah, eyvallah. Hazreti Pir Mevlana hocam, Mesnevi hanlar Mesnevi okumaya başlarken bu beytle başlarlar. Tomegu mara bedan şehbar nist, ba keriman karha doşvar nist buyuruyor. Sen hakkın, o şahın huzuruna çıkmak için izin yoktur, ruhsat yoktur deme. Evet. Allahu Teala kerimdir ve kerimlerle iş tutmak kolaydır. Kerimlerle iş tutmak kolaydır. Ahiret böyle bir kerim zatı. Kerem yeridir, evet. Bir kerem yurdudur. Eyvallah. Peki bu dünya ve ahiret, yavaş yavaş edebiyatımıza gelelim hocam. Teorik bilgileri aldık, şimdi Evet. uygulamasına bakalım. Edebiyatımızda nasıl bir yer edinmiş dünya ve ahiret? Evet. Didaktik eserlerde aynen Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyler tabii çok daha sanatlarla, söz hünerleriyle anlatılmıştır. Cennet hayatı, ahiret ve Allah'a sığınırız cehennem. Didaktik eserlerde bunlar var. Ayrıca oraya ulaşabilmenin yolları başta Kur'an-ı Kerim ve hadisler olarak adeta harita niteliğinde yol haritası bize verilmiş. Oraya nasıl ulaşırsınız? Bu kıyası hep yaparım. Mesela bu dünya hayatında bir işte anne baba iki çocukluk bir aile düşünün. Bu dünya hayatında bir ev sahibi olabilmek için yıllarca boğazlarından keserler. Evet. İşte parayı yatırırlar. Şu olur. Neticede bir evleri olur. O kadar sevinirler ki. İşte 3 oda bir salon. 3+1 bir evleri var. Hatta o eve göçerken daha göçmeden önce sanki cennete gideceklermiş gibi. Evet. Herkes hayal eder. Benim odam filan yer olsun. Benim filan eşyam filan yerde kalsın. Filan yere falanca perdeleri takalım. Hayal, çok tatlı hayaller kurarlar. Altı, üstü hepsi 3 oda bir salondur. Bütün apartman sizin Evet, olsa hepsi ne bu olur kadar, yani? evet. Şimdi düşünün böyle bir yeri Allahu Teala tarifle böyle bir yer var. Senin olabilir. Peki ne yapmalı? Bu dünyada 3 oda bir salon için bu kadar sıkıntıya giren sen. Orası için hiçbir şey yapılmaz mı zannediyorsun? Elbette oranın da bir takım yolları, usulleri var. Ne yapmalı? O kadar merhamet sahibidir, kerem sahibidir ki Allahu Teala kulunu cennete götürmek için bahaneye bakar. Çünkü kulunu oraya göre halk etmiş. Oraya göre yaratmış. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, yolunu göstermiş. Böyle yaparsan kulum, vatanın burası. Artık yapmadın mı? Yine affedebilir. %100 ümitsizlik yok. Hiçbir şey yapmamış olsun. Bir hadis-i şerif aklıma geldi. Hemen her programda da bu aklıma geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Riyazu Salihinde. Başka kaynaklarda da gördüm. Çok sağlam bir hadistir. Efendimiz buyuruyorlar. Sizden önceki ümmetler zamanında bir adam bir ömür boyu yol kesti, eşkıyalık yaptı, insanları soydu ve öldü. Ölünce kendini cennette buldu. Hayret etti, şaşırdı ve dedi ya Rabbi sen yanlış bir şey yapmazsın. Ben nasıl cennetlik olurum? Ona bildirildi ki, Peygamberimiz bu bildirme vahiy mi oldu, melek mi geldi dedi bilmiyoruz. Ona bildirir ki doğrudur. Ömür boyu insanları soydun, yol kestin ama bir gün yine siperde av beklerken, yani bir yerde demek ki siperde bekliyormuş. O yoldan bir alim kulumuz geçti. Sen o alimi görünce utandın, saklandın, seni görmesin istedin. İşte o alime gösterdiğin haya sebebiyle bütün günahlarını affettik. Allah böyle bir Allah'tır. Hiçbir şey yapmasan da yine oraya götürme ihtimali var. Evvelki seneydi zannediyorum. Bir genç kız Londra'da Müslüman olmuş. Ünlü de bir tiyatro sanatçısı. İsmini biliyordum, unuttum. Mikrofon tutuyorlar.
Niye Müslüman oldunuz? Yani şimdi rahat mısınız? Çok mutluyum çünkü cennete gitme ihtimalim var diyordu. Eyvallah. Böyle bir ihtimal var. Olayı çözmüş ama. Evet, çok mutluyum. Çünkü cennete gitme ihtimalim var. Allah beni götürebilir oraya. Allah'tır. Gücü yeter ve çok kerem sahibidir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Kulunu yakmak için halk etmez. Yeter ki kul kulluktan çıkmasın. Eyvallah. Eyvallah. Hocam, klasik edebiyatta şairlerimiz dünya ve ahiretten bahsediyorlar. Fakat dünyanın ne olduğuna dair son dönem 20. yüzyıl şairleri de bahsediyorlar. Sıtkı Baba mahlasıyla şiirler yazan bir zat-ı şerif var. Onun bir dünya redifli şiiri var. Onu bize okuyup şerh eder misiniz? Estağfurullah. Şimdi şerh içine girmek demek, Evet. bunun süresi yetmez. Yettiği kadar efendim. Sıtkı Baba. 20. yüzyılda efendim böyle Evet, yakın zamanlarda. Bu da şöyle bir gösteriyor ki divanı var efendim. Yani divan şiiri devam ediyor. 700-800 sayfa kadar gözümle gördüm divanı var. Tutmadım pend ey esiri lezzeti dünya gönül. Söyledim çok bir vefadır devleti dünya gönül. Fitnedir evladu emval çün buyurdu Zülcelal. Bi beka zilli hayaldir zineti dünya gönül. Nimeti zehri helahil ekleden bulur memat. Eyler atşan sahibini şerbeti dünya gönül. Fitne ahir zamandan uzlet et pinhana gir. Fitne-i ahir zamandan uzlet et pinhana gir. Akibet afet getirir şöhreti dünya gönül. Cifedir dedi Habibi Kibriya çünkü ana ehlini eyler melamet işreti dünya gönül. Talihidir kelbu akur bi haya ruyi siyah. Pendimi tut ede gör gel uzleti dünya gönül. Pendimi tut ede gör gel uzleti dünya gönül. Sıdkıya buyi vefaya eyleyelim elveda. El verir bunca cefavı mihneti dünya gönül. Eyvallah. Evet. Kısa kısa izahlarını da alabilirsek hocam. Şurada bir beyit çok dikkatimi çekti. Orada derinleşmek isterim. İlk beyte bakalım. Matla beyit. Tutmadın pend ey esiri lezzeti dünya gönül failatın fail. Harika değil mi? Evet. Tam vezin öğretilecek kalitede. Tutmadın pend ey esiri lezzeti dünya gönül. Ey dünya lezzetine müptela olan gönül. Lafımı dinlemedin. Nasihatı tutmadın. Söyledim çok bir vefadır devleti dünya gönül. Sana kaç kere dedim, defalarca söyledim. Bu dünya devleti vefasızdır. Aldanma, satar seni. Dedim ama beni dinlemedin ey gönül diyor. Burada gönül kelimesinin yerine nefis deseydi çok daha hakikate uygundu. Eyvallah. Fakat şiirde tabii gönül demesi daha uygun. Baştan itibaren pek çok kişinin hatta hepimizin zaman zaman dünyaya aldanıp da bir tek üzüm tanesi yedirip 10 tokat vuran bu dünyanın o üzüm tanesine aldanıp sonradan tokat yiyince de ben sana dememiş miyim? Bu dünya böyle işte. Ben malımı bilirim diyerek ilk beyitten itibaren kendi kendine kahreden bir levvame ruh hali içinde yani kendi kendine ayıplayan bir nefs muhasebesi içinde şair kendi gönlüne kızıyor. Tutmadın pent, lafımı dinlemedin, nasihat Söylemiştim. dinlemedin. Ben sana demiştim. Ey esiri lezzeti dünya gönül. Ey dünya lezzetine esir olan gönül. Lafımı dinlemedin. Şimdi lezzet. İnsanoğlu yaratılış itibariyle bir lezzeti aldığı zaman ondan vazgeçemez. Evet. Mümkün değil. Alışkanlık. Nasıl geçer? Ancak daha büyük lezzeti bulursa. Evet. Başka türlü, dur hani mesela diyor efendim tasavvuf ehli bir lokma bir hırka. Onlar laf. Hiç kimse dünyadan vazgeçemez, onlar da geçmemiştir. Bir lokma bir hırka görünüşte, zahirde öyle görünürler. Yoksa durup dururken herhangi bir alternatif kendilerine sunulmamışken dünyadan kimse vazgeçemez. Ancak daha büyük bir lezzet bulursa Evet. dünya gözünde düşer. Dünya gözünde hiç olur. Daha güzeli var. Elbette daha güzeli varsa. Yani mesela şöyle diyelim. Ömründe bal yememiş bir insan pekmezden vazgeçer mi? Tatlı olarak bildiği tek şey pekmez. Nasıl vazgeçirebilirsiniz? Pekmez yemez, zararı var, kötüdür, şeker filan. Bunlar laf. Ona pekmezi unutturabilecek bir alternatif sunmadıkça siz o pekmezden onu bal yedirirsiniz. Onun tadını aldı mı pekmezi görmez artık. Anadolu'da eskiden adette hala var mı bilmiyorum. Emzikli anneler çocuklarını sütten nasıl keserler? Çünkü çocuk süt alışmış, vazgeçmez. Zaten çocuk aklı almıyor. Çocuğa bal yedirerek.
balın lezzetini mi aldı mı sütümü de unutur. Aynı şekilde pendimi tutmadın. Tutmadın Harika pend, değil ey mi esiri lezzeti dünya gönül. Dünya lezzetine esir, müptela, vazgeçemeyen gönül. Niye lafımı dinlemedin diyor. Ama lafla vazgeçmez ki, tatması lazım. Şimdi sorayım. Bırakın dünyadan vazgeçmeyi, cennetten bile vazgeçmişler. Öyle bir lezzet bulmuşlar ki, Demek ki daha güzeli var. elbette, elbette cennet bile öbür tarafa geçmiş. Öyle bir lezzet bulmuşlar. Nitekim Yunus suresinde Cenab-ı Allah buyurur ki, has kullarından bahsederken, rızasına ulaşmış Allahu Teala'nın razı olduğu kullarından Allah bahsediyor. Yunus suresinde diyor ki, onlara cennet ve daha fazlası vardır. Eyvallah, daha fazlası. Bir şeyin daha fazlasını isterseniz cennet geride kalır. Nedir bu daha fazlası? Cenneti anladık. Gerçi anlamadık ya, neyse. Anladık diyelim. Anladığımız He, kadar. onlara cennet ve daha fazlası var. Cennet tamam da bu daha fazlası ne? Ve ziyade diyor. Daha fazlası var. Bir şeyin daha fazlasına talip iseniz cennet sizi doyurmaz. Şimdi soralım mesela, dedik ya az önce, insanoğlu tatmışsa o tattığı lezzetten daha büyüğünü bulmadan vazgeçemez. İbrahim bin Edhem'e tacı, tahtı, sarayı, cariyeleri elinin tersiyle ittiren ne idi? Nasıl bir lezzet bulmuştu ki onları artık görmüyordu, istemiyordu. Bunlar ne ki? Bunlar ne ki? Yani düşünün mesela, son derece lüks bir restorandasınız. Gittiniz, önünüze aparat şeyler nedir? Onları da çok iyi de bilmiyorum. Bir bulgur pilavı koydular. Ya ne bulgur pilavı? Ben kebap istiyorum. Değil Demez misiniz? Ve hep bunu mu yiyeceğiz biz? Kebap geldi. Artık bulgur pilavını görür müsünüz? Dünyadan vazgeçebilmenin yolu, dünyadan çok daha büyük bir dünyaya hasret duymak ve oraya ait olduğunun hissiyatı içinde burayı gurbet kabul etmektir. Onun için ehlullah bu dünyaya değer vermemiş. Yoksa kendini zorlayarak değil, aslını görmüşler. Daha büyük bir yeri görmüşler. Yani mesela o benzetişi hep aklıma geliyor da, düşün ki 40 hanelik bir köyde doğdunuz, büyüdünüz. Bir hafta içinde kendi köyünüzden sizi götürdüler İstanbul'a. İstanbul'u gördünüz. Ondan sonra köyünüze geri geldiniz. O köy sizin gözünüzden ne olur? Biraz sıkıntı olur. Elbette yani esas memleketi görün. Köyü falan hor gördüğüm için değil. Ha. Tabii, tabii. Köyü elbette özlüyorum. Benim cennetim de oralar, Evet. ayrı mesele. Tabii. Fakat anlaşılsın diye bu kıyası yapıyorum. Diyor ki Sıtkı Baba, tutmadım pende ey esiri lezzeti dünya gönül. Dünya lezzetine esir olan gönül kupkuru nasihatla dünyadan vazgeçer mi? Ona tattıracaksın. Tattırmadan sırf laf ile, evet anlar ama akıl anlar. Burası anlamaz. Onu hissettireceksin. İkinci mısra, söyledim çok bir vefadır devleti dünya gönül. Evet. Son derece vefasızdır. Ömer Hayyam diyor ki, adım attığın zaman bastığın toprakta bazen kim bilir hangi keyin, hangi hüsrevin göz bebeği var. Aa, eyvallah. Neredeler onlar? İskender nerede? Dünya Fatihi. Sezar nerede? Osmanlı 600 yıllık Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler. Hepsi. İşte bu dünya böyle. Bu kadar kalleştir. İnsan inanası gelmiyor. Gerçekten bunlar yaşadılar mı bu dünyada? İnsanın inanası gelmiyor. Diyor ki, bir Avrupalı seyyah Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne'den girişini anlatıyor, tasvir ediyor. Daha sonra batılı ressamlar tarafından Edirne'den girişi çok çizilmiştir tablolar halinde. Diyor ki, Türklerde alkış adeti yok. Padişah büyük bir sükunetle, muzaffer komutan, yine Balkanlarda bir yerler fethedilmiş. Padişah yurda giriş yapıyor Edirne'de. Kalabalık yolun iki tarafını almış. En ufak bir tezahürat yok. Padişah sükunetle geçip gidiyor. Altın koşumlar, ipekler, atlaslar, arkasından maiyeti geliyor. Ondan sonra işte bildiğimiz askerler, redifler filan, subayların diyor yaka düğmelerinin hepsinin elmas olduğunu gördüm. Savaştan dönüyorlar ha bunlar. Şu ihtişama bakınız. Subayların yaka düğmelerinin hepsinin elmas olduğunu gördüm. Topkapı'ya giden izleyicilerimiz bilirler. Orada Kaşıkçı elmasını gördüler. Şu kadar bir şey. Yekpare elmas. Hikayesi bellidir. İşte kaşıkçının kadının birisi vermiş, kaşık almış, şu olmuş, bu olmuş. Derken saraya gelmiş. O elmasın başından geçenleri bir hayal edecek olursak, bu yalan dünyanın ne kadar yalancı olduğunu görürsünüz. O elmas kim bilir kaç boyunu süsledi. Evet. Kim bilir kaç kişiyi mutlu etti, kaç kişiye
hediye edildi, kaç kişiye armağan edildi, döndü, dolaştı. En son şu anda bir müzede. Yalnızca o elmasın serüveni dahi bu dünyanın hakikaten bir oyalanma, bir yalan, boş bir şey olduğunu bize anlatır. Birinci beytin şerhi bu kadar. Eyvallah. İsterseniz biraz ayrılalım, tekrar dönelim Eyvallah, buraya. Çünkü eyvallah hocam. okuyucuları boğmak da istemiyorum, Estağfurullah. dinleyicilerimizi. Şimdi klasik şairlerimize dönelim hocam ki klasik şairlerimizle 20. yüzyıl şairlerimiz arasında çok bir fark yok. Hemen hemen hiçbir fark yok. Çünkü dünya değişmiyor. Dünya aynı dünya. Hakikat değişmiyor ve aynı hakikati vurgu Evet. yaptıkları için ifade tarzları, ifade kuvvetleri aynı oluyor. Bakiye dönelim hocam. Başeğmeziz edaniye dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biraz bahsettiniz ama bu beyt çok klasik şairlerimizin dünyaya bakış açısını göstermesi açısından mühim bir misal. Biraz daha derinleşebilir miyiz bu? Yani Baki bir kere bir dünya şairi. Yani saraylarda el üstünde Evet, tutulan. evet. Hatta İsmail Hami Danışmen'de yanlış hatırlamıyorsam okumuştum. Kanuni diyor ki Baki gibi bir şairi keşfedip ortaya çıkarmak benim gözümde bütün Balkanların fethinden daha değerlidir. Eyvallah. Çünkü ola ki Balkanlar elimizden çıkar ama Baki bize kalacaktır. Dediği de aynen olmuştur. Baki zaten böyle bir zatın zamanında yetişebilecek çapta Evet bir adam. ve büyüklüğünü şuradan anlayın ki Baki'nin Fuzuli ile çağdaş olmak gibi bir talihsizliği var. Fuzuli'nin olduğu bir alemde söz söyleyebilmiş. Eyvallah. Ama 16. yüzyıldaki bütün şairlerin talihsizliği. Evet, Fuzuli Fuzuli ile var. aynı yüzyılda yaşamak. Maalesef Fuzuli var aynı yüzde. Yani şuna benziyor. Ne güzel bir talihsizlik ama. Zaman zaman güzellik yarışmaları falan onu da aklım ermiyor ya. Güzelliğin yarışması nasıl olur at gibi. Onu da bilmiyorum ya her neyse. Mesela düşünün erkek mankenlerin güzellik yarışmalarının olduğu bir podyumda haber geldi ki Hazreti Yusuf gelecek. O zavallı mankenler ne hale gelir? Evet. Onunla yarışılabilir mi? Aynı şekilde Fuzuli'nin olduğu bir dünyada, bir edebiyat aleminde yine de bir divan sahibi olmak az bir şey değil. Az bir Baki şey. böyle bir şeydir. Ömrü boyunca Şeyhülislamlığı bekledi, istedi fakat nasip olmadı. O zamanın ayak oyunları, o zaman dünya hayatı. evet, Nasip siyaset, olmadı. dünya hayatı, makam, mevki. O zamanın siyasi engelleri çok önemli bir mevki olan Şeyhülislamlığın Baki'ye verilmesini engelledi. Bu arada bir açıklama yapmam lazım. Şeyhülislamlık ne demek? Evet. Evet o Günümüzde önemli bir bilinmiyor. makam. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla karıştırılmasın. Tabii. İlgisi yoktur. Yani din işleri değildir Şeyhülislamlık. Veya sadece din işleri. Değildir. Şeyhülislamlık bazen padişahın da üstünde yapılan icraatın kitaba ve sünnete ne kadar uygun olduğunu denetleme mekanizmasıdır. Günümüzde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı gibi bir şeydir. Azıcık onu andırıyor. Ne kadar meşrudur yapılan icraat. Yani hem din hem hukuk Tabii, müessesesinin tabii. başı. Elbette. Hatta çoğu zaman padişahı indirmiştir. Evet. Şeyhülislam'ın bir fetvasıyla padişah düşmüştür. Şeyhülislamlık müessesesinden ötürü bizde asla batılı anlamda diktatörlük olmadı. Çünkü bir fren mekanizması var. Demokrasinin kılıcı var. Mümkün mü? Şeyhülislamlık yani çok istisnaidir 4. Murat gibi filan. Şeyhülislamlık bu kadar önemli. Baki Şeyhülislam olmak istiyor. Çok büyük de bir din alimidir. Mekke Medine kadılığı, Anadolu kazaskerliğini filan vermişler. Yine de doymuyor. Şeyhülislam İnsanoğlu olmaya doymuyor. çabalıyor. Şair nasıl doyuyor? Ama olamıyor. Niye olamıyor? Bilinen, günümüze gelen gerekçe şairdir diyorlar. Şairden Şeyhülislam olmaz. Mühim bir mani. Evet. Aslında haksız da değiller. Çünkü Şeyhülislamlık hukuk demek. Hukuk ve şiir bir arada olmaz. Hele şairden hukukçu çok zor. Evet. Çok zor yani. Olmuyor. Olmayınca büyük şair tabii. Düşünün şairler son derece mağrur olur. Evet. Gururlu şair bir gazel yazıyor. Başlangıcını hatırlamaya çalışıyorum. Fermanı aşka can iledir inkiyadımız. Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Eyvallah. Baş eğmez özedaniye dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Biz Serkeşi, biz caha. zerkeşi, biz müttekâyi zerkeşi caha dayanmazuz. Hakkın kemalı lütfunadır istinadımız. Minnet Hudaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Diye adeta tokat gibi. Mührünü vur. Evet, mısralarla. Fakat devrin medeni seviyesini düşünün. Günümüzde olsa Baki mutlaka yargılanır. Son beyte dikkat edin. Ne diyor son beyte? Minnet hudaya devleti dünya fena bulur. Ne demek biliyor musunuz? Şükürler olsun ki bu devlet yıkılacak.
Bunu söylüyor. Bunu dedi diye yine de ödüllendirilmiştir. Devrin sanata ve sanatkara verilen kıymeti budur. Bunu demesine rağmen yine de ödüllendirilmiştir. Minnet Hudaya, devleti dünya fena bulur. Bu devlet inşallah yıkılacak. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Ebediyen bizim ismimiz alem sayfasına nakşedilmiş olarak kalacaktır. Şimdi o beyte gelelim. Ondan sonraki beyti de almam lazım. Baş eğmez özedaniye dünyayı dun için. Biz bu düşük dünya için aşağılık insanlara baş eğmeyiz. Beyte söylediği bu. Ve orada hep bir eğilme var, bir düşüklük var. Evet. Baş eğmek, aşağıya doğru kafayı indirmek. Dünya zaten yer küre, toprak, üstüne bastığımız yer. Ve aşağılık insanlar. Aşağılık insanlar için. Aşağılık insanlardan bir lütuf görebilmek için. Bu aşağılık dünya için mi bunları biz baş eğeceğiz? Baş eğmeyiz. Hele şairse mümkün mü baş eğsin? Yeri gelmişken bir menkıbesinden bahsetmeliyim Baki'nin. Lütfen. Akranı arasında, ahbapları arasında lakabı Tuti. Çok güzel konuşuyor ya Baki. Evet. Tuti. Tuti malumdur, efsanevi bir kuştur. İnsandan daha güzel konuştuğuna inanılır filan. Papağan değil. Evet. Tuti bal gibi sohbet eder. Şeker yer filan. Ve Baki'nin de arkadaşları arasında lakabı çok güzel konuştuğu için Tuti. Şu oluyor, bu oluyor. Padişahın haremine ait son derece güzel, güzelliği dillere destan bir cariyeyi padişah Baki ile evlendiriyor. Kanuni Sultan Süleyman. Evleniyorlar ama kızcağızın güzelliği şiirlere konu. O zamanın bütün İstanbul'un magazini, paparazileri bunu söylüyor. Neticede o Baki'ye nasip oldu bu muhteşem güzellik. Bir müddet sonra Baki fark ediyor ki bu kızcağız güzelliğine fazlaca mağrur ve Baki'yi hor görmekte. Bir şairi hor göremezsiniz. Şair gururu var ya, hemen talak veriyor, boşuyor. Ayrılıyorlar, boşanma gerçekleşiyor. Bir sohbet esnasında Kanuni duymuş bunu, soruyor. Biz onu sana layık gördük, sana hediye ettik. Niye boşadın onu filan? Niye ayrıldınız? Deyince Baki Farsça bir kıta ile cevap veriyor. Türkçesini söylüyorum. Sultanım, Tuti ile kargayı aynı kafese koydunuz. Tuti kendisi ya. Tuti ile kargayı aynı kafese koydunuz. Fakat bakın feleğin işine ki karga şikayet etmeye başladı diye cevap vermiştir. Baki böyle birisidir. Bütün şairlerde olduğu gibi muazzam mağrurluk vardır. Baş eğmez üzedaniye dünyayı dun için. Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Bir sonraki beyte geçelim. Vaktimiz var mı? Var hocam. Var. Biz müttekâi zerkeşi caha dayanmazuz. Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. Mütteka ne demek? Dergahlarda uyumamak için dayanmak üzere kullanılan bir tür bastondur. Çile esnasında hep zikir fikirle meşgul olan dervişleri uyku bastığı zaman devrilmesinler diye alınlarını dayatıp öyle uyumaya, uykularını o şekilde alabiliyorlar. Tam bir riyazet hali. Alın yeri vardır, sapı vardır. Böyle yere dayatırlar. Onun adı mütteka. Biz müttekâi zerkeşi caha dayanmazuz. Biz başımızı mevki ve makamın altın işlemeli müttekasına dayatmıyoruz. Biz başımızı oraya dayatmıyoruz. Mevki ve makamın altın işlemeli müttekası, kafa dayatılacak yere başımızı dayatmıyoruz. Peki nereye dayatıyoruz? Hakkın kemali lütfunadır istinadımız. İstinad, senet, müsnet, dayanak demektir. Hakkın kemali lütfunadır. Allah'ın vereceği nimetlerin ümididir bütün dayanağımız. Yoksa başka kimseyi, edaniyi filan düşündüğümüz yok diyerek şair laf altından kendisine Şeyhülislamlık makamını çok gören mekanizmayı hicvetmektedir. Eyvallah. Şimdi yine son döneme gelelim hocam. Yozgatlı Fenli. Gözüm nuru, yalan dünyada imkanı veka yoktur. Evet. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur diyor. Evet. Son 5 dakikamız. Evet. Şimdi şöyle demiştim. İnsan olmak hasebiyle farkında olsun olmasın iman eden kafir ve mümin veya dışındakiler. Herkes ebediyete müştaktır. Evet. İnsan olmanın bünyesi bunu gerektiriyor. İnsansa ebediyeti ister, sonsuzu ister. Sevdiği her şeye bir sonsuzluk vererek sevebiliyor. Ama bu dünyada hiçbir şey sonsuz değil. Evet. Gözüm nuru. Ne kadar güzel söylüyor. Girişe dikkat edin. Gözüm nuru diyor. Bu dünyada ebediyet imkanı yok. Evet. Bu dünya ebediyet yeri değil. Boşuna üzülme, arama buralarda. Ve bu dünyayı ebedi sanarak ya da kendine ebedi olduğuna inandırarak bu dünyaya dalmak kadar büyük hata yoktur. Tokat yersin. Çünkü hayal kırıklığı.
Bu dünya hayal kırıklıklarının yeri değil mi? Baştan ayağa Baştan ayağa olur. hayal kırıklığı değil mi? Eyvallah. O zaman birkaç dakikamız daha var. Bir de Ziya Paşa'dan bir iki cümleyle izah isteyeyim. Asude olam dersen eğer gelme cihana, meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. Sengi kazadan. Birkaç Asude cümleyle. olan. Yani gerçek, kesintisiz lezzeti, mutluluğu bulmak istiyorsan bu dünyaya hiç gelme. Bu dünya deney için. Asla oranın yurdu Evet, değil. yani oranın yeri değil. Burada o yok. Ama senin işte işin tuhaf tarafı bu. Garipliğimiz burada. Bu dünyaya göre yaratılmış olsak rahat edeceğiz. Mutlu olacağız. Ama bu dünyaya göre değiliz. Yarın endişesi var ve dün pişmanlığı var bizde. Bizden başka diğer canlılar rahat bu dünyaya göre yaratılmıştır. Sığıyorlar bu dünyaya. Biz bu dünyaya sığmıyoruz. Bu dünyanın bütün nedeni midemize oturuyor. Midemize göre de değil. Farklı bir yiyecek yediğiniz zaman nasıl mideniz kabul etmiyorsa dünyayı da bünyemiz kabul etmiyor. Asude olan dersen eğer gelme cihana. Eğer mutlu olayım diyorsan baştan gelme hiç. Ama geldikten sonra meydana düşen kurtulamaz sengi kazadan. Bu dünyaya gelen, bu dünyanın bir gereği olan üzüntülerden, ızdıraplardan, hayal kırıklıklarından kurtulamaz. Eyvallah. Bu dünyanın temel Gereğidir, evet. temel kuralı bu. Hocam Yenişehirli, ben Sahibi Tebrizi'den bir beytle programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Sahibi Tebrizi diyor ki: Çun zindegi be kam bovet merk muşkil est. Pervayı bat nist çerağ mezarra. Hayat istediğin gibi olunca ölüm insana zor geliyor. Oysa mezardaki mumun rüzgardan korkusu yoktur diyor değil mi hocam? Bir iki cümleyle izah alabilirsem kapatalım programımızı. Zaten bu dünyanın böyle üzüntülerle dolu oluşu aslında Allah'ın rahmetinin bir eseridir. Kabre bizi hazırlıyor. Orayı sevimli bulalım diyedir. Yoksa bu dünyada aynen cennetteki kadar mutlu olsak ölüm bize çok zor gelecek. Hakikaten muazzam bir zulüm olacak yani. Ölüme mesela yaşlılık. Allahu Teala yavaş yavaş ağır ağır rahmet sahibi ya. Kuluna doğru merhamet hazırlıyor. oraya göre yavaş yavaş götürüyor. Mesela bu dünyadaki hayal kırıklıkları, çoğu zaman ölümü arzulayış, başka bir alem ihtimali var. Evet, Diyordu evet. ya Daha güzeli var. Müslüman olan İngiliz kız, cennete gitme ihtimalim var, bu yeter bana diyor. Eyvallah. Ümit, insanı yaşatan ümittir. Bu dünyada orayı özleriz, orayı isteriz. Ne zaman oraya kavuşacağımıza dair hatta zaman zaman sabırsızlanırız da. Evet, evet. Bu dünya yeri bu. Kabirde ise artık fanilik bitti, yaşlılık bitti. Bu dünyanın bütün dertleri hepsi geride kaldı. Dert bitti. Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de cennet hayatından yine bahsediyor. Oradaki müminler birbiriyle konuşurlarken sorarlar birbirine, dünyada ne kadar kaldınız? Cevap veren de der ki, 1 veya 1,5 gün. Koskoca dünya hayatı o kadar silik ve önemsiz. 1 veya 1,5 gün, Allah Allah, öyle bir yer mi vardı? O kadar geride kalmıştır. Cennetin renkliliğine karşılık bütün dünya, bütün ihtişamıyla bu kadar gölgededir ve unutulmaya mahkumdur. Eyvallah. Kabirdeki mum sönmez. Biz sönen mumların içinde üzülüyoruz. Eyvallah. Orada artık sönmek yok. Eyvallah, eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Dünya ve ahireti konuştuk. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.